Kendin Yap serisinden merhaba. Bu seride motosikletimize 8000 bakım yapmış olacağız. Öncelikle motosikletimizi uyandıralım. Kilometresine bakalım. Ve 8042 kilometrede bakımı geldi. Zaten İngiliz anahtarı da çıktı gördüğünüz gibi mate'iniz. Şimdi bakıma başlayalım. Şimdi bakımda bize ne lazım? Bir alyan takım lazım. 14 ve 10 lokma uçları, bir cırcır takımı, tornavida. Bu 8000 bakımı için bize yeterli olmuş olacak. Şimdi ilk olarak motosikletimizin yağını boşaltalım. Evet, yağ tahliye tapası 14 mm. Lokma ile önce gevşetelim. Şimdi bugün bir Mart ve hava oldukça soğuk. Üstünden de anlamışsınızdır. Bu yağı gevşetmeden önce motosikleti bir diş ya da iki dişe gelecek kadar ısıtmanızı tavsiye ediyorum ki yağ viskolitesi akıcı hale gelsin. Daha rahat tahliye olsun. İşte bu yağı ben en son ne zaman değiştirmiştim? 4000 bakımda değiştirmiştim. 4000 kilometredir bu yağ ile devam ediyoruz. İşte bunu koyalım. Yağ dolum tapasını açmam lazım. Onu açmadım. Ki bir anda böyle boca olmasın diye. Şunu şuraya bir şekilde konumlandıralım. Bu taraftan yağ tapasını da açalım. Daha akıcı hale gelsin. En azından buradan hava alabildiği için daha iyi tahliye olmuş olur. Yağ bir yandan tahliye olurken yağ filtresini de sökelim. Yağ filtresi için de 10'luk lokma olacak. Onu da gevşetelim. Benim burası bayağı terlemiş. Ben bunu 4000 bakımında contasını değiştirmedim. Değiştirmekte fayda var. Çünkü benimle aynı hataya düşmeyin. Biraz terleme yapmış burada. Bir de en büyük soru, ben motosikleti kış sezonu boyunca maalesef hiç yıkamıyorum. Yıkamayınca da işte böyle olaylar başınıza gelebiliyor. Bu kadar pis bir durumda. Şimdi bu Zontes'in bize motosikleti alırken vermiş olduğu filtre. Bu filtre 1000 kilometrede değişti. 1000 bakımında değişti. Şimdi 8000'de yeni değişiyor. Yani 7000 kilometredir filtre bunun üstünde. Evet, burası süzülürken biz varyatör filtresi ve hava filtresini sökelim. Ona başlayalım. Şimdi bu dekoratif kapağı sökerken 2 tane pimimiz var. Öncelikli olarak onları almamız gerekiyor. Bir tanesi nerede? Bir tanesi bir pim burada. Şuradan çivisini içeri sokup pimi almanız gerekiyor. Yeri çok biçimsiz. Benim parmaklarım biraz kalın olduğu için oraya girip çıkmak zor oluyor. İkincisi de, kamerayı elle gezdiriyorum kusura bakmayın. İkincisi de motosikletin şurasında bakın. Şu pimi aldıktan sonra sökmeye devam edelim. İlk bu pimleri sökelim ikisini, ondan sonra devam edelim. Ben bunları genelde 4 alyanla ortasına basıyorum. Zaten pim kendini bırakmış oluyor. Şöyle ufak bir hareketle almış oluyorsunuz buradan. Bu pimler civatalardan daha pahalı. Onun için dikkat edin, kaybetmeyin. Bunu ben başka yere atacağım. Arkadakini de sökelim. Evet, bunu da almış olduk. Burası biçimsiz, yani benim parmaklarım girmiyor. Şu amortisörün orası çok dar. Zorluyor biraz. Bu pimleri gerçekten kaybetmeyin. Civatalardan daha pahalı. Arasınızda bulamıyorsunuz bazen. Onun için elinizin altında değil, böyle güvendiğiniz bir yere koyun ki orada kalsın. Şimdi 2 tane pimi söktükten sonra bu dekoratif kapağı sökmemiz için 2 parça bu. Alt tarafı bu, üst tarafı bu. Şurada bir tane gizli alyanı var bunun. Şimdi 4 alyan ile ilk başta onu sökelim. Evet, onu söktük. Şimdi kamerayı biraz uzaklaştırdım görebilmeniz için. Şimdi burada sökmeniz gereken 3 tane daha alyan var. Bir tanesi burada, bir tanesi şurada, bir tanesi de şu tarafta. Şimdi onları da alalım. Burada 3 tane alyan söktük. Bir tane şurada gizli alyanımızı söktük, gevşettik. 2 tane de pim söktük. Şimdi kapağı alalım. Evet, şimdi vidaları söktük. Bir tane şurada pimimiz var tutan.
plastik bir pin. Bir tane de şurada pin var. Şimdi bunu biraz böyle tatlı tatlı çekiştire çıkartacaksınız. Evet, kapağımızı aldık. Bakın gizli civata dediğimiz yerde şurada zaten. Şurada diğerlerinde var mı yok mu? Bende yok, orada bilmiyorum. Aslında orada bir çivi yeri var, bir lastik yeri var ama bende niyeyse yok. Evet, varyatör filtremizin durumu bu. 4000 kilometredir üstünde. Çok da böyle acayip pis durumda değil. Şimdi bunu sökelim bir. Bunun 4 tane yıldızı var. Yıldızlarda söküm. Bunlar da çok böyle şarjlı tornavida kullanmayın. Zaten elle de anında sökeceğiniz parçalar olduğu için. Evet, varyatör filtremizin durumu bu. Bunun beyaz tarafı öne gelecek. Çok kötü durumda değil. Şimdi bu filtreyi söküp atmayın. Bu sünger bir filtre. Çok böyle elzem bir filtre değil. Bir tur daha dönebilirsiniz bunu. Ben 4000 bakımındaki üstündeki filtreyi söktüm. Onu yıkadım, kurudu. Onu takacağım bunun yerine. Bunu da yıkayacağım, kurutacağım. Öbür bakımda bunu değiştirmiş olacağım. Yani birer tur daha dönerler bunlar. Onun için hem maliyet düşürmüş olursunuz, hem de böyle çok önemli bir filtre olmadığı için bunun gözenekleri ya da şeyleri bozulmamış olur yıkadığınızda. Bir tur daha devam etmiş olur bu filtre. Şimdi yeni filtremizi takalım. Bu tarafı bir toplayalım. Şimdi ilk tapamızı takalım yerine, yağ tapasını. Yağ tapasının şurası bakın biliyorsunuz mıknatıslı. Bunu bir kontrol edersiniz söktükten sonra. Herhangi bir böyle metal parçacığı var mı ya da şey var mı büyük bir parça diye. Bendeki tertemiz çıkmış. Böyle herhangi bir parça yok orada. Aslında bunun bakır pulunu değiştirmemiz lazım. Her seferinde aynı bakır pulu kullanmak çok doğru değil. Şimdi bunun bir tork değeri var sıkmak için. Ama ne yazık ki ben diğer bakımlarda tork anahtarı kullanmadığım için kara düzen olarak sıkacağım. Bir tork değerine getirmeyeceğim. Şimdi filtremizi de takalım. Şimdi filtremiz Hiflo'nun HF182 serisi. Buna birebir uyumlu bu filtre. Bunu kullanacağım. Filtremiz de bu gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir kritik konu var. Aslında onu kısaca özetleyelim. Şöyle, normalde bu filtrenin biraz yağ emdirilip öyle takmamız gerekecek. Fakat bunun kalter yapısı dolayısıyla buna koyduğunuz yağ şu seviyelere falan çıkıyormuş. Dolayısıyla filtre zaten emiyor. Yani buradaki kritik nokta şu: yağ doldurduktan 5-10 dakika sonra ya da 10 dakika sonra marş basmanızda zaten filtre tamamen yağ gömülmüş olacak. Filtremizi takalım. Evet, ikinci kritik noktada şu kapağın içindeki O-ring. Bu O-ring'i Zontes'in bize ilk vermiş olduğu filtrenin yanında geleni ben takmamıştım BİM bakımında. Şimdi bunu değiştirmiş olacağım. Bunu da herhangi bir O-ringçiden gidip sanayide bulursanız, yanmaz tip bu zaten, ısıya dayanıklı. Diğer bakımlarda filtrede değiştirmiş olursunuz. Şimdi bu çıkan eski O-ring'i atmayın. Bunu sanayide gidip bulup birkaç tane almanız yeterli olacak. İşte bakım yaparken her seferinde değiştirmiş olursunuz. Ben ilkinde değiştirmemiştim. Ne kadar terleme yaptığını gördünüz oranın. Evet, yenisini takmış olduk. Burada bir tane de bizim yayımız var. Şu yayımızı da buraya takıyoruz. Ondan sonra bunu yerine takıp tutturalım. Gruptan bir arkadaş şey demişti. Abi gelip senin motorunu sevabına yıkayabilir miyim diye. Yok dedim. Kışın yıkamıyorum çünkü en ufak bir yağmurda gene işte ben Tuzla Kadıköy arası gidip geliyorum her gün. En ufak bir yağmurda bu hale geliyor. Hani yıkamanıza değmiyor. Tabi bu yıkamama sürecinde ön diski kaybettim ben. Ön diskimizi de değiştirdik. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmaya çalışacağım. İstanbul'un yollarının tozu, kiri maalesef bitmiyor. Sezon gelmeden güzelce bir yıkayacağım ama ondan şüpheniz olmasın.
Şimdi bunun manual'ında bunların tork değeri 12 Nm. Bu 25 Nm torkmuş. Şimdi ona baktım da evet doğru söylemişim size. Bu 25 Nm tork. Bunlar da 12 Nm torkla sıkılacakmış. Şimdi ona göre sıkacağım. Sonra tekrar bir elimle yoklayacağım. Çünkü dediğim gibi ben daha önceden bunları maalesef artık şeyle sıktığım için, elle sıktığım için bir tork değeri kalmadı. Evet, önce boşluklarını alalım. Sonra torkla da bir kontrol etmiş oluruz. Evet, bunları böyle kademeli boşluğunu aldıktan sonra bir torkla da kontrol etmiş oluruz. Bakalım 12 Nm tork ne kadara tekabül ediyor. Evet, ben bunları daha önceden elle sıktığım için 12 Nm tork çok gevşek kalıyor. Onun için elle sıkacağım maalesef. Kara düzen yani. Evet, tamam. Bu taraf tamam. Evet, yağ tapamızı da bir kontrol edelim. Sıkalım. Bunları böyle çok var gücünüze sıkmayın. Çünkü blok alüminyum olduğu için diş sıyırırsa durum kötüye gider. Şimdi ben yağ olarak gene Bravo kullanıyorum. Hani önerdiğim bir marka mı ya da benimle bir bağ var mı? Benimle hiç bağ yok. Sadece sahte olmadığını bildiğim için kullanıyorum. Bir tane de yağ katkısı atıyorum. Böyle indirimde olduğu zaman almıştım ben bunları. Elimde var işte birkaç döngü daha beni idare edecek kadar yağ var. Şimdi 1,5 litresini koyacağım ben öncelikle. Ondan sonra bir 10 dakika bekleyeceğim. Zaten filtrede yağ emsin diye. Ondan sonra biraz çalıştıracağım motoru. Üstünü tekrar kontrol edip tamamlamış olacağım. Evet, öncelikle yağ katkısını koyalım. Bir işe yarıyor mu? Bilmiyorum. Bir faydası var mı? Onu da bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum yani. Sadece yanında hediye gönderiyorlar. Ben de koyuyorum her alışverişimde. Evet, orada aka dursun. Şimdi bu yağı da iyice çalkalamamız gerekiyor. Evet, yağımızı da koyalım. Şimdi benim kullandığım bu huni çok ufak olduğu için böyle yavaş yavaş dökmem gerekiyor. Bir anda boca edersem ne yazık ki taşıyor her taraftan. Şimdi yağ konusu çok değişken bir konu olduğu için o konuya hiç girmiyorum. Hani isteyen herkes istediği şekilde, istediği marka, istediği viskolitede, istediği kalitede yağ kullanabilir. Tek dikkat etmeniz gereken şey dediğim gibi sahte yağ mağduru olmayın. Çok olan var çünkü. Yani yağ bildiğiniz, gerçekten güvendiğiniz bir yerden alın. O bile Türkiye'de bazen çözüm olmuyor ama. Şimdi bunu da konuşalım. Ben 8000 bakımda varyatörü açmadım. Açmam için gerektirebilecek herhangi bir sebep yok. Bunlar ne olabilir? Bunlardan bir tanesi işte performans düşüklüğü, titreşim, işte güç kaybı. Bunların hiçbirini şu an yaşamadım ben varyatörde. Onun için 8000'de varyatörü açmayacağım. Şu an bu bakımda açmamış olacağım, devam edeceğim. Devam etme sürecim nereye kadar? 10.000'e kadar. 10.000 benim için psikolojik bir sınır olacak. 10.000'de varyatörü açmış olurum. Ama dediğim gibi yani bu zamana kadar hani hiç varyatörle ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Varyatör en çok kendini ne zaman belli eder? Böyle durmaya yakın tekrar gaz açtığınızda çok ciddi şekilde titreşim yapar. İşte o zaman varyatörün açılması gerekir. Çok tozlanmıştır. Ama bende öyle bir belirti yok. Hani neredeyse aldığım ilk günkü gibi ip gibi gidiyor. Onun için şu an varyatörü açmıyorum bakımda. O ayrı bir video olarak gelir. Onu da ben ilk defa açmış olacağım. 10.000'de açarım. Beraber bir bakımını yapmış oluruz. Evet, 1,5 litreyi koyduk. Şimdi 1,5 litreyi koyduktan sonra ne zaman kontrol edeceğim? Ben bunu bir 10 dakika daha hava filtresini değiştirmedik biliyorsunuz. Öbür tarafı toplamadık. Öbür tarafı toplayana kadar duracak. Ondan sonra çalıştıracağım. Çalıştırdıktan sonra tekrar kontrol edip üstünü tamamlamış olacağım. Şimdi geçelim öbür tarafa. Şimdi 4000 bakımında bildiğiniz gibi yağ filtresi değişmiyor. Ben de değiştirmemiştim zaten. Üstüne de 0,70 litre yağ koymuştum. Tam ölçerek koymuştum. Yağ çubuğunda baktığım kadarıyla tam üst seviyedeydi. Yani normal yerindeydi, fazla gözükmüyordu. Fakat şuraya kadar şu an bu yağ tahliyesi
hortumu yağ doluydu. Büyük ihtimalle hava filtresi de yağlanmış olacak. Bayağı yağlı çıkacak yani. Onu da bir kontrol edelim. Şimdi bunun tahliyesini yaptık. Bir hava filtresini sökelim. Evet, yapmamız gereken 2 tane iş kaldı. Bir tanesi hava filtremizin değişmesi, öbürü de diferansiyel kutusu yani dişli kutusu denilen yerin yağını değiştirmemiz kaldı. Şimdi hava filtresi için 5 tane vidamız var. 3'ü zaten burada. Bakın görüyorsunuz. İkisi de şu kapakların altında. Onları nasıl yapıyorsunuz? Onları dörtlük bir alyan ile içine doğru itiyorsunuz. Bunlar içine düşüyor. Ondan sonra buradan vidayla gevşetiyorsunuz. Şimdi bunu söküp alalım. Evet, benim hava filtrem ilk defa değişiyor. Yani 8000 kilometredir üstünde. Nasıl çıkacağını ben de merak ediyorum. Ne alemde olduğunu. Öncelikle şunu şuradan uzaklaştıralım. Şurada bir vidamız daha varmış. Bizim 4 vidaymış bu. Ben bunu görmedim. Yani şöyle 1, 2, 3 ve 4 tane burada var. 2 tane de burada var. Herhalde başka çıkmaz değil mi? Filtremizin durumu. Filtremiz belli ki yağ emmiş. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Buna 0.70 litre yani yağ filtresini değiştirmediğinizde 0.70 litre yağ koymak bence fazla geliyor. Demek ki kartel tamamen kendini boşaltamıyor. Bunun için kademeli yağ koymak lazım. Yani ilk işte benim şu an yaptığım gibi 1,5 litre koyup sonra üstünü kontrol etmek lazım. Belli ki bu yağ bunun için fazla. Şimdi hava filtresi bulunmuyor motosiklet için. 1 Mart 2026 tarihi itibariyle hava filtresi bulamıyorsunuz. Zaten eskiden de sıkıntıydı hava filtresini bulmak. AliExpress'ten sipariş vermiştim ben bir tane. 8.000'de değiştiririm diye. Şimdi öbür filtrem de 8.000 gider. O zamana kadar herhalde tedariği Türkiye'de sağlanmış olur. Devletimiz sağ olsun artık AliExpress'ten de alışveriş yapamıyoruz ne yazık ki. Onun için durum bu. Ya filtre bu halde ama bende ne yakıtta bir artış var ne de herhangi bir çekişte düşüklük var. Enteresan şekilde görevini yerine getiriyordu filtre. Evet, filtremizi alalım. Bizi 8.000 kilometre taşımış olan filtrenin durumu. Ya aslında çok da kötü değil. Yani ben yağ çekmiş diyorum ama burada için ne yağ var ne şey var, tertemiz. İlginç. Bu artık etrafın pisliğimi yağ çekmemiş gibi gözüküyor. Filtrenin arkası bakın tertemiz. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Hazne de tertemiz. Haznede de en ufak bir toz, yağ, hiçbir şey yok. Tertemiz duruyor. İlginç. Evet, yeni filtremizi takalım. Burayı bir silelim. Şimdi hava filtresini takmadan, orayı toplamadan yapmamız gereken bir iş daha var. Arka diferansiyel kutusunun, yani dişli kutusu diye geçiyor, onun yağını değiştirmek. Şimdi bakın o nerede? Ben kamerayı hareket ettireceğim. Çünkü çok biçimsiz bir bölgede. Orayı nasıl görmüş olacaksınız bilmiyorum. Şurası. Yani şuradan aslında görebilirsiniz herhalde. Motosikletin bayağı altında kalan bir yerde orası. Şimdi orayı da 14 lokma ucuyla açıyorsunuz. Ondan sonra her tarafımı galiba yağ yapacağım bu şekilde bir işe kalkıştım ama İnşallah yapmadan kurtarabilirim. Şurada da bunun dolum tapası var. Onu da açalım. Şimdi bu yağ çok akmayabilir. Çünkü viskolitesi zaten yüksek bir yağ. 80-90. Şurayı da açalım. Buradan da hava alsın. Evet, yağ aslında tertemizmiş. Aka dursun. Şimdi hava filtresinin haznesi tertemiz ama içini tekrar bir silmek istedim ben. Hani ne var diye bilmiyorum ama. Şöyle bir izlenime kapıldım. Burası dışarıdan su almış. Enteresan şekilde
Ben kışın çok kullanıyorum. Yani sanki filtre dışarıdan su almış gibi geldi bana. Yağ değil de o ıslaklık, sanki filtre bir ıslanmış, tekrar kurumuş. Buna nereden böyle bir kanıya vardım? Kapağın, şu dış kapağın içinden böyle bir kanıya vardım. Onu size göstereceğim şimdi zaten. Şimdi bakın. Kapağın içi bu. Bu buradan bir yerden su almış. Bakın burası çamur. Filtrem onun için o halde çıktı. Filtrede yağ yokmuş. Yani ben yanlış bir tespit yapmışım orada. Bunu açınca çıktık ortaya. Gördüğünüz gibi burası su almış. Su alıcıda filtre ıslanmış tabii ki. Bakın çamur içinde. Bunu da temizleyeceğiz. Bu tozdan ziyade daha çok böyle çamur gibi yani. Evet, şimdi dişli kutusunun yağ tapasını takalım. Ondan sonra bunun dolumunu yapalım. Yaşlanınca böyle çömelmek falan zor oluyor artık ya. Evet, şimdi bunun dolumunu yapalım. Dolum olarak ne aldım ben? Yine Bravo'dan yağ aldım. Vallahi ucuzdu. 80-90. Normal dişli kutusu yağ işte. Bundan ne kadar koymuş olacağız? Bundan 200 mililitre koymuş olacağız. Diferansiyel yağ olarak 80-90 aldım. Normal motor yağından artan yağı da buraya kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi burası 200 mililitre alıyor. 200 mililitre enjektörle koyacağım ben. Evet, bununla beraber 200 mililitreyi tamamlamış olduk. İşte bu kapağın üstünde bir tane O-ring var. Ona dikkat edin takarken, üstünde olsun. Evet, filtreyi ben AliExpress'ten almıştım. Zaten geldiği gibi de duruyor öyle. Şimdi bu da bizi 8000 kilometre boyunca sorunsuzca taşır inşallah. Filtremiz bu. Şimdi bunu da yerine takalım. Bunun vidalarında şarjlı kullanmayın ya da torku çok düşük olsun ki kullandığınız şarjının problem yaşatmasın size. Bu tarz basit şeyleri, yağ değişimi olsun, işte filtre değişimi olsun, bu tarz şeyleri kendi motorunuza kendiniz yapmanız sizin motora karşı olan duygunuzu da değiştirecek. Motorunuza daha çok güveneceksiniz, hissiyatlarınız değişecek. Bir hobi olarak başlayabilirsiniz böyle bir şey. Çok fazla bir takım taklavata da ihtiyaç yok zaten. Ben her videoda hani neler yaptım, hangi takımları kullandığımı da size söylüyorum, bildiriyorum. Filtremiz yerinde. Şimdi şu kapağımızı da takalım. Şimdi bu üst taraftakiler kısa zaten, bakın bunları gördünüz. Bunlar farklı. Şimdi bu yağ filtresi değiştirmek, hava filtresi değiştirmek, işte diferansiyel yağını değiştirmek, balata değiştirmek. Ya bu kullandığınız motosikletler işte hepimizin için geçerli. Bisikletin biraz büyük versiyonu. Bakımları o kadar basit ve pratik ki. Çok az bir takımla beraber hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Hem siz mutlu olursunuz, hem motora karşı bakış açınız değişir. Motorunuza güvenirsiniz. Neyin ne olduğunu bilirsiniz. Servislere vermemiş olduğunuz parayla da, artı parayla da benzin koyar gezersiniz. Hem de bakımını kendiniz yapmış olduğu bir motosikletle gezersiniz. O da ayrı bir zevktir. Tanırsınız motosikletinizi. Bu vidalarda güç denemesi yapmayın. Evet, motosikleti bir uyandıralım. Yağ dolduralı bir 10-15 dakika oldu. Filtrede zaten yeterince yağ emmiştir artık. Bu sırada
motoru çalıştırıp biraz ısınıp üstünü tekrar takviye yapalım. Şimdi şurada gördüğünüz bakın bir İngiliz anahtarı var, size gözüküyor mu? Onu nasıl siliyorsunuz? Motoru uyandırıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan sadece set tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve o artık bakım ışığı sönmüş oluyor. Bu arada aküm benim bayağı zayıflamış. Şimdi marş basalım. Bir çalışsın motor. Bir 10 dakika çalıştırıp ondan sonra tekrar bir 10 dakika bekleyip yağ seviyesini kontrol etmiş olacağım. Şimdi bu sırada biz dekoratif kapağı takalım. Şimdi bu kapağı takarken dikkat etmemiz gereken şey şuradaki gizli vidya. İlk başta bunu tutturalım 4 alyanla. Ondan sonra buradaki klipsleri takıp bunu da yerine bağlamış olacağız. Evet, bunu 1-2 diş tutturduktan sonra bakın şuraya itiyorsunuz. Bu geçiyor. Bir de buraya itiyorsunuz. Geçiyor. Bu zaten yerine artık takılmış oluyor. Şimdi şöyle gizleyeyim ben de. Tamam. Ondan sonra buradaki vidayı sıkıp şimdi demin söktüğümüz 3 tane de aşağıda biliyorsunuz 4 alyanı var. Dekoratif kapakla da işimiz bitti. Artık sökecek takacak bir yerimiz kalmadı. Motoru şimdi istop edelim. O sırada etrafı toplayayım. Yağ seviyesini ondan sonra kontrol edelim. Evet, motor bir 10 dakika yaklaşık da durdu. Şimdi bir yağ seviyesini kontrol edelim. Ona göre tamamlamamız gerekiyorsa üstüne yağ tamamlamış olalım. Evet, biraz koyalım. Evet, tam yerinde oldu. Şu an tam üst sınırda gözüküyor. Şimdi eski yağı da doğaya atmıyoruz. Bunu bu şekilde poşetleyin. Motorun arkasına atın. Bu akmaz zaten, hiçbir şekilde bir şey olmaz. Korkmayın. Bu otosanayilerinde ya da belediyelerin oralarda atık yağ dönüşüm şeyi var. Kutuları var. Oraya atın. Bunları rögara döküyorsunuz, çöpe atıyorsunuz. Yeşilliğe döken var. Lütfen yapmayın. Evet, 8000 bakımımız da bitmiş oldu. Toplam 45 dakika ya da 1 saat içerisinde yapabileceğiniz bir bakım bu. Bakımda 5 tane madde değişmiş oluyor. Evet, burada motor yağı, arka dişli kutusunun yağı, 2 tane sıvımız değişmiş oluyor. 3 tane de filtremiz değişmiş oluyor. Motor yağı filtresi, varyatör filtresi ve hava filtresi olarak. Çok basit bir işlemde çok az bir takım gerektiriyor. Siz de kolayca yapabilirsiniz. Hem de motorunuzla bir bağ kurmuş olursunuz. Bundan sonraki bölümde büyük ihtimalle varyatör bakımı olmuş olacak. O 10.000 kilometreye geldiğimizde onu yapmış olacağım. Evet, sağlıkla kalın, kazasız belasız sürüşler. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.